Herkese merhaba, ben Gülpembe Yakın. Bugünkü konumuz hayır diyememek veya sınırlar. Örnekler üzerinden gidelim. İş yerinde en çok işi siz yapıyorsunuz. Başkaları izin alıyor gidiyor, onun yerine siz yapıyorsunuz. Başkasının bir işi çıkıyor, onun yerine siz yapıyorsunuz. Ne olursa olsun en fazla işi siz yapıyorsunuz ve buna hayır diyemiyorsunuz. Arkadaşınız sabah 7.30'da kapının zilini çalıyor. Ben geldim kahvaltıya diyor. Hemen güler yüz göstermeye çalışıyorsunuz. İçeri alıyorsunuz. Hayır diyemiyorsunuz. Ya da aynı arkadaşınız ya da başka bir arkadaşınız geliyor, sizin kitaplarınızı alıyor. Bunları ben okuyayım, okuduktan sonra geri getiririm diyor. Götürüyor, bir daha getirmiyor. Yine başka birisi, birlikte bir yere gitmek için sözleşiyorsunuz. Arabanızla kapısına kadar gidiyorsunuz. Saat belirtiyorsunuz gideceğiniz saati. Gidiyorsunuz. Hanımefendi daha hazırlanmamış. Kapıda dakikalarca bekliyorsunuz. Ya da bir kafeye gidiyorsunuz birlikte. Arkadaşınız diyor ki ay yanımda para çıkmadı. Sen verir misin? Ben sana veririm diyor. Bir daha da o parayı vermiyor. Bu ve bunun gibi örnekleri çoğalttıkça çoğaltabiliriz. Bunların suçlusu acaba yalnızca karşımızdakiler mi? Bizde de sorumluluk var mı? Kendimize dönüp bir bakalım. Biz kendimizi ya da hayatımızı bir bahçeye benzetsek. Bu bahçenin hiç çitleri olmasa, bu bahçeye gelen uğrar, giden uğrar. Geçerken birisi bahçemizden çiçek koparır. Başka birisi gelir oturur. Başka birisi ağacımızdan bir şeyler koparır. Çünkü bahçemizin çiti yok. Oranın bize ait olduğu belli değil. Eğer biz bahçemize girilmesini istemiyorsak bahçenin çevresine sınır getirmemiz gerekiyor. Bazı kişiler normal sınırdan anlamıyorlar ve bu çitleri biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Kendi hayatımızdaki çitlerimizi ya da duvarlarımızı kişilere göre esneklik gösterebiliriz. Ya da başka bir örnekten gidersek, kırmızı ışık olduğunda arabalar mecburen durmuyor mu? Bizim kendi hayatımızın kırmızı ışıkları var mı acaba? Yine dönüp kendimize bakalım. Arkadaşlarımız ya da çevremiz bizim neye hayır diyeceğimizi, kesinlikle hayır diyeceğimizi biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Bizim onlara karşı kırmızı ışıklarımız yoksa, net tavrımız yoksa, onlar tabii ki bizim alanımızı ihlal ederler. Alanımıza tabii ki girerler. Eğer bizim kırmızı ışıklarımız olursa, karşımızdaki kişi bizim neye kızdığımızı, neye kızmadığımızı, neye hayır dediğimizi, neye sınır getirdiğimizi bilir. Ondan sonraki davranışlar onun sorumluluğundadır. Kırmızı ışık olduğunda ve biz kırmızı ışıkta geçersek ceza yiyoruz. O zaman karşımızdaki kişi de normal hayatımızda bizim kırmızı ışıklarımız varsa, bizim kırmızı ışıklarımızı ihlal ettiğinde o da cezasını yemeli. Diyelim biz arkadaşımızın kapısına gittik. Dakikalarca bekliyoruz. Bunu uygun bir dille ona söylediğimizde ben şu saatte geldiğimde eğer hazır olmazsan gidiyorum diyeceğiz. Ya da bizim kitaplarımızı alıyorsa okumak için götürüp bir de geri getirmiyorsa ben kitaplarımı vermiyorum diyeceğiz. Ya da sabahleyin 7.30'da habersiz bir şekilde 7.30'da kahvaltıya geliyorsa bir arkadaşımız, ona da hayır demesini bileceğiz. Sınırlar isimli bir kitap okumuştum. Orada diyordu ki hayır demesini bilmeyen insanların evetlerinin kıymeti yoktur. Ben de bu söze katılıyorum. Bir kişinin neye hayır dediğini, neye hayır demediğini bilirsek eğer, bize evet diyorsa gerçekten mi evet diyor, yoksa canı istemeden
gönülsüzce mi evet diyor, onu biliriz. Ben hayır diyebilen insanlara daha çok güveniyorum. Hayır diyorsa demek ki o an için istemiyor. Evet dediği zaman da ben onunla birlikte bir şey yapabilirim. Bana daha güven verici olabiliyor o türden kişiler. Neden hayır diyemiyoruz? Ona da bakmamız lazım. Biz çocukken bize hayır denmesi öğretilmedi. Sanki hayır dediğimiz zaman karşımızdaki kişi kırılacak gibi geliyor bize, üzülecek gibi geliyor. Onun üzülmesinin sorumluluğunu biz alıyoruz. Ama ona hayır demediğimizde de üzülen biz oluyoruz. Bu bir kere olmuyor, 2 kere olmuyor. Defalarca tekrar ediyor. Aynı durumlara bakın. Tek bir kişiyle sorun yaşamaz o kişiler. Çoğu kişiyle sorun yaşarlar. Çok güler yüzlü görünürler. Ama içten içe kendilerini yiyip bitirirler. O yüzden hayatımıza bizim sınır getirebilmemiz, hayır diyebilmemiz gerekiyor. Sınırlar isimli kitabın yazarını da söyleyeyim. Henry Cloud. Çok güzel bir kitap. Okumanızı öneriyorum size de.